Seninle görüşeceğim. Adım Kadir. Deli Kadir diyorlar. Çık yukarı. Altı gündür o makineden gelecek tek bir umut sesini bekliyordu koca bir ülke ama o sert bakışlı dev yürekli adam bu kez direnemedi maalesef. Bir gün arayla iki tabutun aynı evden çıkacağını, bir devrin son karesini böyle sessizce yıkılacağını kim tahmin edebilirdi ki? Ablasının vefatından sadece bir gün sonra Kadir İnanır'ı da kaybettik. Yeşilçam'ın ünlü yakışıklı aktörü Kadir İnanır bir süredir zatürre teşhisiyle hastanede tedavi görmekteydi. Durumu giderek ağırlaşan Kadir İnanır son 6 gündür entübe edilerek tedavi görüyordu. 77 yaşındaki usta sanatçı daha fazla direnemeyerek hayata veda etti. Yeşilçam'a vefat eden efsane oyuncusu Kadir İnanır 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde 28 Haziran Pazar günü 13.00'da düzenlenecek törenin ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze töreninden sonra kaldırılacak. Son birkaç senedir tek tek kaybettiğimiz Yeşilçam'ın ünlü devlerinden sonra bir devrin son kalesinde böyle sessizce yıkıldığına tanık olduk. Gelin Kadir İnanır'ı şöyle yakından bir kez daha tanıyalım. Milyonların sevgilisiyken neden ömrünün son yıllarında acımasızca linç edilmişti? Türkan Şoray'la aralarına giren o 24 yıllık buzdağının arkasında aslında ne vardı? Sahiden o meşhur Kadirizm duruşu bir imaj mıydı yoksa bir bedel hikayesi miydi? Bakışlarıyla dağı taşı titreten, haksızlığa karşı yumruğunu masaya vuran o adam aslında Fatsa'nın çamurlu yollarında yetişmiş, 14 çocuklu bir ailenin en küçüğü yani son beşiğiydi. 15 Nisan 1949'da Ordu'da başlayan bu hikaye, aslen Sürmeneli bir ailenin Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi yerinde duramayan evladının destanıdır. Haydarpaşa Lisesi'nin koridorlarında yatılı okurken aslında tek bir hayali vardı, doktor olmak. Sınavları birkaç kez kazanmasına rağmen o beyaz önlüğü giyemedi. Ama hayat ona çok daha büyük bir sahne hazırlamıştı. Acaba o tıp fakültesini kazansaydı bugün Türk sinemasında o meşhur Selvi Boylum aşkı bu kadar içimizi yakar mıydı? 1968 yılındaki Ses dergisi yarışmasında ilk 3'e bile girememişti biliyor musunuz? Birçokları için bu bir son olabilirdi. Ama o, "Pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşayacağım? Hayır," dedi ve bir yıl sonra Saklambaç gazetesinin fotoroman kralı olarak geri döndü. 1970'te Atıf Yılmaz'ın Karagözlüm filminde Türkan Şoray'ın karşısına o balıkçı haliyle oturduğunda Yeşilçam'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı belliydi. Peki bir John, düşünün ki neden en yakışıklı olduğu zamanlarda bile gidip tozlu, çamurlu, acılı toplumsal hikayelerin peşinden koşar? Onu diğerlerinden ayıran en büyük özellik sadece yakışıklı bir adam değil, aynı zamanda bir fikir işçisi olmasıydı. Çektiği 182 filmin neredeyse %40'ı Danıştay kararıyla sansürle boğuşarak izleyiciye ulaştı. Tatar Ramazan'ı çekebilmek için Ankara'daki o kapıları tam 15 yıl boyunca nasıl zorladığını bir düşünün. O sert görünüşünün altında Hülya Koçyiğit'in anlamıyla bir film setinde gözleri görmeyen bir kızı canlandıran arkadaşına rehberlik ederken mahcubiyetinden utanan pırıl pırıl bir kalp taşıyordu. Sizce kaç aktör bir filmdeki karakteri hırsız olarak gösterilmek istendi diye en yakın partneriyle 27 yıl boyunca küs kalmayı göze alabilir? Bu efsanevi duruşun ve ödenen büyük bedellerin hatırasına kanalımıza bir saniyenizi ayırıp abone olmanız bizim için çok kıymetli. Asıl fırtına 80'lerde koptu. O dönemde çektiği Katırcılar filmiyle aslında yıllar öncesinden Roboski'yi anlatmıştı. İsyan filmiyle de feodal düzeni yerle bir ettiğinde canlandırdığı Apo karakteri yüzünden filmi yasaklandı. Hiçbir zaman sadece bir oyuncu olmadı. O hep barış elçisi olmak istedi. Akil insanlar heyetine girdiğinde cebinden harcama yapacağına dair belge imzalayacak kadar onurlu, "Barış gelmezse esnaf mal satamaz, huzur olmaz," diyecek kadar gerçekçiydi. Ahmet Kaya ile olan derin dostluğu her şarkısını ilk ona dinletmesi. Ama sonra bir toplantıda kendisine yöneltilen sert sözler yüzünden kırılan o koca kalp, sahiden "Helal olsun Kadir abiye" dedirtmek için neden bu kadar çok acı çekti? Zirveye çıktığındaysa aslında en yalnız anlarını yaşıyordu. Jülide Kural'la olan o sessiz ama sadık aşkı, hiç evlenmemesi ve hiç çocuğunun olmaması. Onun çocukları her filmini ezberleyen, bilen milyonlardı.
2012'de başlayan bel fıtığı ve akciğerindeki tümör ameliyatlarıyla sarsılan o dev çınar, 2024 yılında beyne atan pıhtıyla en büyük darbeyi aldı. O zamanlar çok zayıflayan görüntüsü medyaya düştüğünde zaman ne kadar acımasız dedirtmişti hepimize. Ve o hüzünlü son, 16 Mayıs 2026'da zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra entübe edildi. 26 Haziran 2026'da ise ablasının vefatından sadece bir gün sonra Yeşilçam'ın büyük jönü olarak veda etti. Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet'ten sonra o da gitti. Devir gerçekten kapandı. Kendi kelimeleriyle bitirelim. Bir gün tarih bunu yazar ama ben inanıyorum ki benim lehime çok güzel yazacak. Işıklar içinde uyu Deli Kadir. Başın hep dik, alnın hep açıktı. Mekanın cennet olsun.